Şimdi termal macun nasıl değiştirilir onu göstereceğiz. Öncelikle burada fanın tırnakları var. Burada ok yönleri var. Gördüğünüz gibi ok yönüne doğru çeviriyoruz sıra sıra. Çekip yukarı kaldırıyoruz. Bu şekilde. Şunu da çevirelim. Gördüğünüz gibi kendini bırakıyor. Bu şekilde. Bu normalde buraya takılı. Burada süp fan girişi var. Onu buradan çekiyoruz arkadaşlar. Ben daha önce çıkarmıştım. Bu beyaz yerden, yani süp fan yerden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi fanımız şu anda çıktı. Şimdi bu kalan eski macunun kalıntılarını bir peçeteyle güzelce temizliyoruz. Gördüğünüz gibi macun kalmadı üzerinde. Şimdi de işlemcideki kalıntıları temizleyelim. Onun için yeni bir peçete alalım hemen. Gördüğünüz gibi onunla temizledik. Şimdi macunumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi üzerinde işaretleri var. Ya bu farklı olabilir, markası farklı olabilir. Zaten üzerinde anlatır ne kadar kullanılacağı. Gördüğünüz gibi burada işaretleri var. Her bir işaret kaç kullanımlık olduğunu gösteriyor. Şimdi macunumuzu alıyoruz. Güzelce işlemcimizin üzerine küçük bir işaret boyunca yuvarlak oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Üzerinde hafif şekilde yuvarlak olacak şekilde güzelce dağıtıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tam bu şekilde olması lazım ki baskı uyguladığımız zaman kenarına, çevresine falan dağılsın. Bu şekilde arkadaşlar. Orta kısmını fazla kenarlara yaymaya gerek yok. Evet. Fanı yerine yerleştirirken o dağılacak zaten. Evet. Şimdi tekrar fanı takma aşamasına geldik. Bunları ters yöne doğru çeviriyoruz. Her fanın farklı takılma yöntemi olabilir. Peki bu macunun faydası nedir? Şu şekilde termal macunlar iletkenin bir maddedir. Cisimciye fan arasında, alüminyum arasındaki boşluğu doldurur ve daha iyi bir soğutma sağlar iletken olduğu için. Termal macunu bakım kesinlikle önemlidir çünkü işlemcinin önemli ve ciddi bir derecede ısısını düşürmeyi sağlar. O yüzden termal macun bakımlarına özen göstermeliyiz. Bilgisayarın performansı için olmazsa olmazlardan. Evet, işlemcinin daha iyi çalışması, daha uzun ömürlü olması için termal macun bakımımız önemlidir. Bu laptop ve bilgisayarlar için termal macun içeren bütün işlemci chipset için geçerlidir. Beklemek gerekiyor mu peki bu macunu sürdükten sonra? Donuyor mu? Hayır, bu sıvıdır. Zaten donduğu zaman ömrünün geldiği anlamına işarettir. Yani bunun tabiri caizse cıvık bir şekilde olması gerekli. Biraz daha katı değil, yumuşak kıvam olması lazım. O şekilde daha iyi olur. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu ve benzeri videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir dahaki videoda buluşmak ümidiyle. Esen kalın.